Eski zamanlarda Sarp dağların yamacında rüzgarın geceleri kurt uluması gibi estiği kuytu bir köy vardı. Bu köyün tam sınırında mezarlıkla iç içe geçmiş, kimsenin önünden geçmeye bile cesaret edemediği yıkık dökük bir taş ev dururdu. Eskiden o evde köyün en varlıklı ama en merhametsiz adamı olan Karamanlı Cemal yaşardı. Cemal, paranın kokusunu aldığı her yerde biten, borcunu bir gün geciktirenin kapısına jandarmayla dayanan, vicdanını cüzdanını hapsetmiş bir adamdı. Bir kış günü köyün en garibanı, kimsesizlerin kimsesi olan Elif Naine hastalandı. Elif Naine'nin tek mal varlığı, Karamanlı Cemal'in arazisine komşu olan babasından kalma bir dönümlük zeytinlikti. Cemal, kadının hastalığını fırsat bilip, "Sana ilaç alacağız, seni şehre doktora götüreceğiz" vaatleriyle okuma yazması olmayan Elif Nine'ye parmak bastırıp o zeytinliği elinden aldı. Elif Nine birkaç hafta sonra soğuk bir odada, üzerinde sadece eski bir battaniyeyle hayata gözlerini yumdu. Giderken tek bir kelime etti. "O toprak sana mezar bile olmasın Cemal." Elif Nine gömüldüğü günün gecesi, köyde tuhaf olaylar başladı. Cemal, zeytinliği aldığı için çok keyifliydi. Evinde kurduğu sofrada ziyafet çekiyordu. Ancak o gece, mezarlık tarafından gelen garip bir tırmalama sesiyle uyandı. Sanki birileri evin taş duvarlarını elleriyle kazıyordu. Dışarı çıktı, fenerini gezdirdi ama kimseler yoktu. Ertesi gece sesler daha da şiddetlendi. Artık sadece tırmalama değil, Elif Nine'nin titrek sesi evin içinde yankılanıyordu. "Toprağımı geri ver Cemal." Üçüncü günün sabahında, Cemal'in o devasa taş evinin bahçesi, hiçbir sebep yokken mezarlıktan gelen topraklarla dolmaya başladı. Bildiğin taze mezar toprağı, evin pencerelerine kadar yükselmişti. Cemal korkudan ne yapacağını şaşırdı. Köylüleri çağırdı ama gelenler gördükleri karşısında dehşete düştü. Evin her köşesinde zeytin ağacı kökleri bitmeye başlamıştı. Taşların arasından fışkıran bu kökler, Cemal'in yatağını, sofrasını, her yerini sarmıştı. İşin en korkunç yanı, bu kökler sadece Cemal'in dokunduğu eşyaları kurutuyor, ufak ediyordu. Cemal bir gece yarısı, çığlıklarla köy meydanına koştu. Üstü başı toprak içindeydi ve elleriyle sürekli bir şeyleri atmaya çalışıyordu. "Beni çekiyorlar, toprağın altına çekiyorlar!" diye bağırıyordu. Köylüler yardım etmek istedi. Ama Cemal'e yaklaştıklarında burunlarına ağır bir mezar kokusu geldiğini fark edip geri çekildiler. O gece Cemal, gözlerinin önünde sanki görünmez eller tarafından mezarlığa doğru sürüklendi. Sabah olduğunda ne Cemal vardı ne de o görkemli evi. Ev, sanki dev bir el tarafından toprağın içine bastırılmış gibi yerle bir olmuştu. Sadece evin yerinde Elif Nine'nin o elinden alınan zeytinliğinden getirilmiş tek bir kuru dal duruyordu. Köylüler o günden sonra Cemal'in izine bir daha rastlamadılar. Korku öyle bir sardı ki köyü, haksızlık yapanlar birer birer kaçıp gitti. O günden sonra kimse garibanın malına el uzatmaya cesaret edemedi. Mezarlık yanındaki o evin kalıntıları ise hırsın ve zulmün sonunu hatırlatan sessiz bir anıt gibi orada kaldı.